Merhaba arkadaşlar. Ben Cesur Boğa. Teknoloji, oyun ve her türlü merakın olduğu ve Let's Play'lerin olduğu kanala hoş geldiniz. Geçenki viral olan videomuz Bodycam'de yaptığımız inceleme sebebiyle ikinci seriye devam etmeye karar verdik. Karşımızda Onur Demirci. Onur, kendini bir tanıtmak ister misin kardeşim? Tabii ki hocam. Ben iki buçuk yıldır Unreal Engine Developer olarak kendi işimi sürdürüyorum. Evimde çalışıyorum. Bazen freelance olarak çalışıyorum. O şekilde genel olarak. Şu an çalıştığınız bir proje var zaten bildiğim kadarıyla. Evet, şu an çalıştığım bir proje var. Onları ilerleyen zamanlarda arkadaşlar duyurabilirsek duyuracağız. Developer burada. İlerleme Bugünkü bekleniyor. ameliyat masamızdaki oyun ise ekranda gördüğünüz gibi Stalker 2 Unreal Engine 5'te geliştirildi. Ne düşünüyorsun Stalker 2 hakkında? Genel bir görüşün var mı? Yani genel olarak ne diyebilirim? Hani oyun çok güzel yapılmış, o ayrı mesele, ama tabii ki eleştireceğimiz noktalar olacak. Orası ayrı mesele. Yani teknik anlamda daha çok eleştireceğiz. Ama genel olarak baktığım zaman oyun Unreal Engine'den yapılmış olması dikkat çekici. Özellikle benim açımdan güzel bir ürün olmuş yani. Bayağı beğendim. Yani ben de şunu eklemek istiyorum. Arkadaşlar zorlu şartlar altında çıkartılmış bir oyun. Bu Hı bir hı. gerçek. Hani baştan yerin dibine soksak bile oyunu. Artısı hani savaş ortamında geliştirilmiş ve zorlu şartlarda geliştirilmiş bir oyun olması ve hani küçük bir ekibin 3A dediğimiz bir oyun çıkartmış olması bu durumda bile. Bu bir pozitifliği. Ama biz gene de o konseptimiz gereği inceleme masasına, yani ameliyat masasına yatırmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bunu ben baştan bir uyarı olarak söyleyeyim. Öncelikle birinci soruyla başlamak istiyorum sana. Tabii. Bakalım. Stalker 2'nin atmosferini yaratmada Unreal Engine'ın sağladığı en büyük avantajlar neler olabilir? Özellikle ışıklandırma ve fizik motor etkisini nasıl değerlendiriyorsun diye soracağım sana. Şimdi burada tabii ki şey var. Unreal Engine 4'ten sonra 5'te Nanit ve işte ışıklandırma için Lumen gibi birçok teknoloji geldi. Özellikle Lumen RTX ile beraber çok güzel görseller yaratabiliyor. Ee, RTX var mı bu arada oyunda? Ben bakmadım, ona var RTX mıydı? var, 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 var. Açabiliyoruz değil mi Hı RTX'i? hı, hı hı. Tamam. Hani büyük ihtimal Lumen'le birlikte birleştirip çok güzel bir görsel teması koymuşlardır, ama galiba oyun çıktıktan sonra grafikleri downgrade yedi. Çünkü sinematikle birebir aynı değil, yani çıkmadan önceki haliyle birebir aynı görmedim ben grafiklerini. Onun haricinde avantaj olarak tabii ki Unreal Engine'in işte grafik motoru diğer çoğu motora göre çok yüksek. Özellikle ışıklandırma ve fizik, kaos fiziği oldukça yüksek yani, fizik olarak. Avantajları bunlar. Ya ben Unreal Engine'de bir eksi olarak şunu görüyorum. Optimizasyon sıkıntıları yaşattırıyor diye düşünüyorum ben Unreal Engine 5'in. O dezavantajı, evet. Ondan Dezavantaj olarak maalesef FPS olarak genel olarak, yani bütün projelerde, Unreal Engine çoğu projesinde optimizasyon hep sıkıntı oluyor evet, yani. ikinci sorumuz da bununla alakalı zaten. Ona geçelim. Hı hı. Stalker 2'de yaşanan optimizasyon problemlerinin kaynağı ne olabilir? Unreal Engine performansını arttırmak için hangi optimizasyon teknikleri kullanılmalıdır sence? Şimdi önce şey var. Çoğu oyun motorunda kullanılan yöntemlerden bir tanesi ışıkların, işte hani teknik anlamda söylemek gerekirse, mesela sahnedeki açık dünya ise, özellikle bir de ki oyun açık dünya zaten. Açık dünyadaki ışıklandırmaların işte static mesh olarak bırakılması. Teknik ibare olarak söyleyeyim onu. Şimdi bunlar mesela motor içerisinde test edilirken genelde hareketli nesne olarak bırakılıyor. Ama bazı işte gereksiz ışıklar olabiliyor. Bunlar silinmeyebiliyor. Static mesh olmadığı zaman, dediğim gibi, bunlar işlemciye çok büyük yük bindiriyor. İşlemciler zaten hep orada sıkıntıya giriyor. Yani ışıklandırma konusunda, gölgelendirme konusunda bunlar hep işlemci tarafından sürekli ekranda hesaplandığı için, bir de açık dünya olduğunu biliyoruz oyunun. Bu yüzden oldukça ağır olur tabii ki. Öncelikle bir ışıklandırmayı ele almak lazım orada. Ondan sonrasında yüzey optimizasyonu. Burada da işte texture
önemli. Tekstürlerde şöyle, yeni dönem oyunlarında zaten artık hard diskler çok yavaş kalabiliyor. Özellikle Unreal Engine'in bu yeni doku sisteminde nanit olsa dahi e, yeni kartlarla birlikte işte illaki şey gerekiyor. Bir SSD'de oyunu çalıştırmak gerekebiliyor. Çünkü dikkat ettiyseniz şey de vardır oyuna girdikten sonra e, işte dokular sonradan yüklenmeye başlar. Bu birazcık da şeyle alakalı. Hani SSD kullanmama rağmen sonradan yüklenmeye devam eden sorunlar var bu arada. evet. Haberin olsun. Hı Şu hı. anda da arkada da oynayan video zaten benim oynanış videom arkadaşlar bu arada. Yani zaten lafını balla biliyorum. Optimizasyon sıkıntıları sebebiyle mi artık bilmiyorum. Unreal Engine'in ihtiyacı olan sebebiyle mi ama sistem Hı hı. gereksinimleri çok yüksek açıklandı. E, Günümüze göre ki Hı hı. sen de lafını balla böldün. Ondan sonra bunu eklemek istedim. Zaten ekranda da paylaşacağım arkadaşlarla. Ee, işlemci deyince aklıma o geldi. Şu yüksek Hı hı. işlemciler falan istiyor şu anda. Progress yapmak için. Evet, işlemci tarafında oyunda benim gördüğüm şey var işte. Dediğim gibi ışıklandırma bir sıkıntı olabilir. Hani sonuçta editörde açmadığımız için bizi nasıl ayarlandığını bilmiyoruz ama hani ben genel hatlarıyla değerlendiriyorum. Bir bu, iki yüzey optimizasyonu işte tekstürlerin çok yüksek dokularca kullanılması işte çözünürlüğünün çok yüksek kullanılması problem yaratabilir. Nanit ayarlarının eğer kullanıldıysa ki kullanılmıştır, nanit ayarlarının düzgün yapılmamış olması olabilir. Ve bir de ne vardı ekstradan? Ee, VFX'ler var. Bu VFX'ler de yine işlemciye ve ekran kartına yük bindirebilen efektler oluyor. Oyun Çok fazla içerisinde VFX kullanılmış. Hı Sen de hı. gördün zaten hani. Zaten o VFX'ler büyük ihtimal GPU tarafından, ekran kartı tarafından işleniyordur. Bunu Unreal Engine içerisinden bu arada değiştirebiliyoruz. Yani istediğimiz VFX'i ekran kartının veya hangi işlemci mi ekran kartı mı hangisi işleyeceğini seçebiliyoruz. Yani o tamamen developerların artık orada nasıl ayarladığına bağlı olarak değişir yani optimizasyonu. Mesela örnekleme getirebilirsen mesela hatırlıyorsan bir Hı tane hı. radyasyon bölgesinde Hı şey hı. görmüştük. Hı. Sana da göstermiştim. Evet, Anomali görmüştük. İçerisine aynen. girdiğinde damage veren işte warplayan, çeken falan uzatan Hı hı. hani kara delik gibi özellikleri olan şeyler görmüştük Evet. mesela. Saydam bir yapısı vardı ama materyaldi galiba o hatırladığım kadarıyla. Onun yapısını çözemedim. Dead Zone demiştim hatta sana. Belki şey Hı de hı. demiştim. Triggerlayan o demiştim. Dead Zone muhabbeti belki demiştim ama ee, ben yani sen de şey demiştin. Interrupt'la alakası var galiba değil mi onun? Yok orada şöyle ya onun birçok yöntemi var aslında yapılabilecek yapılabilme olarak birçok yöntem var. Bir tanesi benim aklıma ilk gelen şey oluyor. Hani bir mesh düşün, küre düşün. Bu küreyi alıp dışarıdan bir materyal ekleyebilirsin. Bu materyalin içerisine de hani VFX ile birleştirerek hareketli olarak kullanabilirsin. Böyle imkanlar var Unreal Engine içerisinde. Yani o Yani materyali mesh'lerin çarpışması sonucu triggerlanan bir şey o zaman büyük ihtimalle. Oyuncunun mesh'iyle karşı taraftaki objenin mesh'inin e, evet, yakınlaşması sonucunda aynen. Hı tepki hı. veren bir reaksiyon. Ben de teknik Evet. konuşuyorum artık ya. Hı hı. O ikisi interaction olduğunda herhangi bir event tetikleniyor. Bu sayede hani ne yapılması gerekiyorsa artık ekrana efekt mi neyse o veriliyor yani. Yani çok fazla radyasyon bölgesi, çok fazla şey, çok fazla açık dünyada bölümler, işte bilmem neler. Ki Hı hatta hı. sen şey hatırlıyorsun, e, bir tane bölgede de hani büküyordu bildiğimiz aracı falan hatırlıyorsun değil mi? Evet, Aracı kaos büküyordu. fiziği. Evet. Ondan sonra aracı büküyordu. Ondan sonra hatta bizi bile çekiyordu hatırlıyorsan. Zar zor Evet. kurtulmuştum geçen yayınımızda. Hani kaos fiziği kullanılmış galiba değil mi orada? Bilmiyorum ama. Evet, evet, kaos fiziği. Deformasyon ve kaos fiziği. Yani işte Unreal bu Engine'in. da bizim üçüncü ve dördüncü sorumuzla alakalı bir şey aslında. Hı hı. Oyuncular texture pop-up sorunlarından şikayetçi arkadaşlar. Ondan Hı hı. sonra hani ve Unreal Engine'da texture sisteming, yükleme mesafelerini optimize etmek için hangi çözümler bulabiliriz diye sormak istemiştim sana. Yazdığım Hı hı. şeylerden biri bu. Zaten genel konuştuğumuz için de şey Hı hı. yapıyorsun. E, Bir de üzerine yani açık dünyadan da bahsettik daha demin. Ekleyeyim Hı bari. hı. Büyük açık dünyalarda Unreal Engine'nin Word Portation sistemin gibi araçlar ne kadar etkili diye Hı hı. sormuşuz. Stalker 2'de düşük FPS sorunları dünya yükleme sisteminden kaynaklanma ihtimali var mı?
Evet. E, tabii ki dediğim gibi ışıklandırma, yüzey optimizasyonu, işte VFX'lerin aynı anda çalışması, yapay zekaların aynı anda birçok noktada hareket etmesi, bunların işte hesaplanması gibi birçok şey var yani. Bir de açık dünya olması tabii ki, eğer optimizasyon düzgün yapılmadıysa kasma, donma, hatta projenin çökmesine kadar gidebilir yani çok rahat bir şekilde. Ve bu donma kasmalar da şunu getiriyor zaten oyun esnasında. E, işte mesela yapay zekalar istediğin gibi hareket etmiyor. Bu bir. İkincisi, animasyonlar farklı olması gerektiği gibi Hatırlıyorsan çalışmıyor. kapıda 3 kişinin kalması benim içeri Hı girememem hı, gibi bir şey hı vardı hı. hatırlıyorsan. Evet. Yani aslında kodlarda bir sıkıntı yoktur, ona eminim, çünkü biz de çalışırken aynı problemleri yaşıyorduk yani. Oyunda drop olduğu zaman çalışması gereken kodlar Unreal Engine'de şey, böyle hani atlama yapıyor. Hani olması gerektiği gibi çalışmıyor, yanlış çalışıyor. Bu sefer bir kere bozulan kod devamında düzgün çalışamayabiliyor. İşte takılıyor, objeler takılıyor. İşte yapay zeka, dediğim gibi, o dedin kapıda sıkışabilir mesela. Çok normal bir şey bunlar. Animasyon düzgün çalışmaz. Mesela silah animasyonları kayabilir. Yürüme animasyonları kayabilir. Bunlar çok normal. Çünkü T-pose muhabbeti animasyonlarında vardı hatırlıyorsan. T-pose muhabbeti vardı. animasyonlarında kendi şeyi var, böyle belli bir FPS oranı var. İşte 30 FPS veya 60 FPS gibi. Bu droplar esnasında animasyon işleniyorsa tam o esnada mesela e, animasyon bir anda kayabilir mesela ve düzelmez de, büyük ihtimalle oyunu açıp kapatana kadar düzelmez onu yani, ya da menüye Ee, dönüp tekrar şey yapana kadar. save'i tekrar yüklediğinde düzelme durumu oluyor bu arada. Onu Evet, işte söyleyebilirim. menüye dönüp tekrar gelirsen yani düzelir onlar. Yani menümüzde bugün Stalker 2 dönme var galiba. Hani animasyon çakışma hatalarından bahsetmiş olduk böylece arkadaşlar. Sorularımızın içinde vardı. Nanit'ten bahsetmiş olduk. Ondan Hı hı, sonra post processing muhabbetine bir değinmek istiyorum. hı hı, Ondan sonra Stalker 2'nin bazı sahnelerinde ışıklandırma ve gölge sorunları gözüküyor diyor. Hani Unreal Engine'de post processing efektleri bu sorunları çözmek için nasıl optimize edebilir tarzında gene bir soru olmuş. Yazdırdığımız kadarıyla arkadaşa. Soruları ben hazırlamadım orada arkadaşlar. Bir arkadaşa rica ettim. Bu tamamen şeyle alakalı. Büyük ihtimal hani gölgelendirmede nanit teknolojisi sıkıntılı. Zaten şu an şöyle söyleyeyim. Unreal Engine'in son versiyonlarında halen güncelleme geliyor. Özellikle de RTX açıldığı zaman nanitin bozulduğunu görebiliyoruz. Böyle yüzey üzerindeki o gölgelendirmelerde işte siyah gölgelendirme kalıyor mesela, ya da istediğimiz texture tam kırmızı veya tam sarı veremeyebiliyor. Bu tarz problemler çok görülüyor. Bunlar sinematikte de görülebilir. Çok normaldir. Bunlar birazcık da motorla alakalı. Yani ne kadar düzgün ayar yapsak da bazen motor bunları gerçekten bozabiliyor yani. Ya onda çok aslında bir şey yok yani yapılabilecek. Tamamen e, birazcık da sistemin güçlü olmasıyla da alakalı. Yani bir RAM de istiyor Nanit teknolojisi. Daha fazla RAM gerektiriyor. Zaten oyunun sistem gereksinimleri bu yüzden çok yüksek. Yani aslında 32 GB'lık bir RAM olan bir sistemde açmak daha mantıklı bu oyunu. En azından bir düzgün bir deneyim yaşayabilmek için. Ya arkadaş her zaman durumu iyi olmayan insanlar da var. Sen de biliyorsun ki genelde hani şey olan Evet. falan var. Tabii yurt Hı hı. dışında böyle bir seçenek yok gerçi hani ama galiba hani anladığım kadarıyla ama bizim Türk oyuncularının genel kanayan yarasıdır. Oynayabilecek sistemi toparlamak. Zaten sen de biliyorsun. Ondan Evet. sonra hani adamlar diyor ki 5 maaşımı 4 maaşımı şuna gömmeyeyim de hani geçimimi sağlayayım falan. O yüzden bizimkilerdeki muhabbet şu. Ben bizimkilere göre söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Bizim Türkiye'deki oyuncu kitlesine göre konuşuyoruz tabii ki. Ee, hani diyorlar ki optimize olsun oynayabilirim. Hani açalım ya. Düşük ayarda da olsa açalım. Hı Ben hı. sen de bilirsin ya. Zamanında sen de bilgisayarın falan kötü olmuş mudur bilmiyorum ama e, benim çok kötüydü. Mesela bir oyunu low'da açmak için bile yalvarırdım ya. Allah'ım açsın, açsın falan diye. Yani tabii günümüzün şeyleri de var gerçi. Sen de biliyorsun. İnternet üzerinden oynanılabilir. Sanal makinelerle oynanılabilir. Evet, bulut, Bulut GeForce. Evet. teknolojilerimiz de falan filan var. Ondan Hı sonra hı. ben GeForce demek istemedim. Az sponsor olmadılar çünkü. Ondan sonra ama
onlar da bir bütçe isteyen bir şey. Hı Onlar hı. da bir şey isteyen bir şey. Yani bilmiyorum. Konumuza da geri dönmek gerekirse Stalker 2'de bug'ların giderilmesi için yayınlanacak yamalar nasıl bir süreçten geçmeli sence? Unreal Engine bu süreçte geliştiricilere nasıl bir esneklik sağlar? diye de soruyla devam edeyim. Esneklik olarak seçimleri çok iyi olmuş. Çünkü o anomalileri işte gördüğümüz o bir yandan kaos fiziğiyle arabaların içine göçmesi falan. Onlar tam da Unreal Engine'in işi zaten. Ama bunlar bilgisayarı çok yoran işlemler maalesef. Yani iyi sistemler gerektiriyor. O kısımda pek bir hani insanların yapabileceği bir şey yok. İyi sistemde açmak Yaratabilecekleri gerekiyor. dünya seçeneği daha iyi olmuş Unreal Engine'da demek istiyorsun galiba. Evet, aynen Hani öyle. Yani açık dünya ve özellikle fizik sistemlerinin bu kadar yoğun olduğu bir oyunda Unreal Engine doğru bir seçenek olmuş. şey yani radyasyonu var bilmem nesi var. Ki Hı sen de hı, gördün envanteri de gördün. hı hı, Envanterde ayrı ayrı çeşit silahlar bilmem neler vesaireler. hı Aslında hı. çok fazla özellik yaratıcılık var oyunun içerisinde. Evet, Ondan sonra hani ama e, bunların hepsinin birleşimi ağır kaçıyor bence sistemlere. Hani e, tabii, evet. günümüzün yani kaldırabileceği sistemlerdeki oyunlar değil diye düşünmeye başlıyorum ufak ufak. Aslında bu tarafa doğru gidiyoruz. Yani Yani evet. DDR5'lerle beraber falan filan diyorsun ki yeni çıkan anakartlarla falan beraber o Hı taraflara hı, doğru gitmeye başladık yavaş yavaş ama e, yaygın değil artık bu durumlar. E, evet. sen de bir developer olarak şey düşünmüyor musun? Hani öyle evrenler yaratabiliriz ki aslında ama hiçbir sistem açmaz. Hani diye. Tabii ki evet. Öyle. Evet, gerçekten öyle. Yani istediğin gibi açık dünya yapabilirsin ama engeller bunlar zaten işte. Ya RAM'e takılıyorsun, ya işlemciye takılıyorsun, ya ekran kartına illaki bir şeye takılıyorsun yani. Ki şey zaten bu arada Unreal Engine halen şeyi yapmaya çalışıyor. Hani nanit teknolojisiyle birlikte çoklu objeleri RAM üzerindeki etkisini olabildiğince azaltmaya çalışıyor. Hani bunu bir şekilde başarmışlar evet ama bu konuda uzman olan kişiler gerçekten bunu hani oyunlarında entegre ederek kullanabiliyor. Açıkçası hani ben 2,5 senedir kullanıyorum. Daha bir kere Nanit'i adam akıllı açıp kullanamadım çünkü o konuda uzman değilim. Hani adam akıllı bir doküman da bulamıyorum. O yüzden hani adamlar yine bir şekilde kullanabilmiş. Bu iyi bir şey. Yani ilerleyen versiyonlarında Türkiye'de düzeltirler. Developer olmak yarasına dokunuyor şu anda. Ya yani belki bu arada muhtemelen vardır yani Nanit'le ilgili çok daha detaylı bilgiler vardır ama ben bilmiyorum açıkçası mesela o kısımda. ben sana söyleyeyim yani Hı hı, Stalker 2'nin yapılması süreci vesairesi güzel ama hı hı, bence birkaç sene daha geliştirme sürecinde olması gereken bir oyundu tarzında düşünüyorum ben. Hani toparlanması için. hı hı. Hani ama geçen de sen de off-stream konuştuğumuzda deadline'e yaklaşmışlardır. Bu yüzden yayınlamışlardır Evet. demiştin. Yani çünkü oyun geliştirmek de arkadaşlar bir maddi sıkıntı. Hemen oradan şeye bağlanıyoruz. Ekonomiye bağlanıyoruz hemen. Abi öyle öyle. Ben de Evet. oyun geliştirmeye kalktım. Sen de biliyorsun. Ekip de Hı topladım. hı, Sizde de çalıştım. hı İşin hı. ucunda en son bıraktığımız nokta ne oluyordu? Abi parayı nereden bulacağız? İşte deadline'dan sonra artık bir noktada bu developerların ya developer değil komple ekibin de paraya ihtiyacı var. Ürün de ortada şimdi. Oynanabiliyor mu? Evet o zaman yayınlayalım demişlerdir. Yani mantıken öyledir yani. Mesela senin yaptığın ilk proje gibi mesela. Hı, evet yani gerekiyor. Mecbur yani. Hani sizinki de deadline muhabbetinden oldu büyük ihtimalle. Hı hı. Evet. Tabii zamanla gelişecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi Onur bana küfrediyor içinden. Diyor ki amına niye sen bunu söylüyorsun falan diye. Yok ben inanıyorum ya Onur kardeşimize güzel oyunlar çıkartacak diye düşünüyorum. Gerçi şu anda yani ikinci projeni daha çok merak ediyorum. Birincisini gördük. Hazır buraya sıkıştırmak ister misin? Bir şeyler bahsetmek ister misin? Hani Stalker'ın arkasına. He? İkinciyle alakalı mı? Aynen. Ya ikincisi de birinciye çok benzer ama birincisine göre tabii ki artık Steam'in altyapısını biliyoruz yani. Steam'in ne istediğini o Artık işte tecrübeliyiz sayfada. diyor. Tabii canım artık tecrübeliyiz yani. Sayfa açarken bile biz bayağı uğraşmıştık yani. Artık onlarla uğraşmıyoruz. Daha tecrübeliyiz şeyde Unreal Engine'de. İlk geliştirirken birçok sistemi ilk defa yaptığımız için tabii doğal olarak hatalar daha fazlaydı.
Artık onlar olmayacak yani. Daha kaliteli bir ürün ortaya çıkacak yani. Hype yaratalım mı? Ne dersin? Valla orasını bilemiyorum. Orasını bilemem yani. Evet, son Beğenilir olarak da beğenilmez. AI ile alakalı sorularım var sana. Ondan sonra da seni bir salacağım. Projene devam et, bir geri dön. Ondan sonra. Hadi güzel de bir şey söyleyeyim. Madem şey değil, senin sözünden söyleyeyim. Arkadaşlar ilk oyundan güncelleme geldiğinde developer burada kendisi. Güncelleme geldiğinde hani bir 6 tane 5 tane bir şey sözü aldım. Ondan sonra sizler için. Bunu bir dağıtmayı planlıyorum ya. Tabii geliştirici de müsaade ederse. Dağıtabilirsin istediğin gibi. Problem yok. Hani abone olun. Ondan sonra like atın. Ne bileyim en çok yorumunu beğendiğime mi gönderirim? Ne yaparım bilmiyorum. Altta da yorumlarınızı bekliyorum. Yani Stalker 2'nin hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Ondan sonra Onur hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Yeni gelecek Onur'un oyunu hakkında merakınız varsa onları da yani bekliyorum. AI şeylerini sorup geçiyorum. Hatırlıyor musun? Ben oynarken sen de yayında izlemiştin. Hı. Ondan sonra 3 şarjör tabanca, 2 şarjör Hı. Kalashnikov, 2 şarjör MP5, 3 adet Evet. bomba salladım AI'lara. Tamam mı? Hani buna rağmen hani Terminator gibi üstüme gelmeye devam etmişti, hatırlıyor musun? Hani Ya o oyundaki şimdi yapay zekanın damage sistemi muhtemelen dengeli olmamış gibi. Yani ben oyunu oynamadım bu arada. İzlediğim bu kadarıyla arada yorum şey var, yapıyorum. easy, normal, Hı hı. yani ondan sonra bir de zor ayar var yani. Hı Anladın mı? hı. Hani ben normal ayarda oynuyorum bu arada. Normal ayarda. Hı hı. Ondan sonra biraz zorluk beklersin de böyle Terminator gibi üzerine sen de görüyorsun adam o Bitmiyor şey, evet. kafama bomba atıyor bak, direkt Evet. dönüyor. Bak adama sıkıyorum. Hı Adam hı. dönüyor. Direkt el bombasını çekmiş halde dönüyor bir de böyle. Çat diye kafama böyle çat vuruyor o el bombasını, patlıyorsun falan. Yani adamla çatışıyorum, arkamdan götümden canavar ısırıyor falan. Lan dedim. Gerçekten çok şey yapmışlar. Sen de dediğin gibi oyuncunun üzerine çok fazla oynamışlar. Yani gereksiz bir zorluk olmuş. Normal modda bile bu kadar zor olması pek görünmez aslında. Yani dengeli yaparlar genelde ama yapay zekalar çok agresif Ya olmuş yani stalker ölmüyorlar. olmasının sebebindendir belki, hani o yapar şey, hani Yani tekinsiz dünya olabilir. muhabbetini yansıtmak istemişlerdir Ama ama ölmüyor bak, mesela sen diyorsun ki 2-3 şarjör boşalttım. Buna rağmen bir kişiyi ne öldüremiyorsan ki sıkıntıdır tabancadan yani. 3 şarjör, Kalashnikov'dan 2 şarjör, İşte. Hı hı. ondan sonra 3 tane de bomba. yani Evet. O yani sıkıntı. hani buna rağmen ölmüyor. Ondan sonra tabii kafadan tek yiyince ölüyor. Bu arada nişan alma sisteminde çok şey var böyle. E, Hı hı. nasıl diyeyim? Nişan alıyorsun. Çok sallanıyor diyeyim yani. Kamera sallandığı için nişan almak biraz zor. Hani bu da acaba karakterimiz aslında asker değil, bir şey değil. Bir sivil olarak işte düşüyor şeye, oraya. Hı hı. Yeni düşüyor o bölgeye. Acaba ondan dolayı mı? Hani karakter hikayesinden dolayı mı acaba? Ee, Olabilir. Ya bir son kısımda da zaten sen şeyi bulmuştun ya, yanlış hatırlamıyorsam. Karakterle alakalı birkaç geliştirme kısmı bulmuştun. Ona denk yani gelmiştik. ekipmanla alakalı şey Hı bulmuştum. hı. Yani Ya bunu da onlar belki de evet açmak daha şey olabilir, hani daha öldürülebilir versiyona getirebilir ama yine de zor yani, çok zorlamışlar. Bilmiyorum hani belki tekrardan düzeltilebilir onlar. ya şey olacak artık. Ben hatırlıyor musun? Şey muhabbetini ne yapmıştım sana? Hani yakında yanıma herhalde zorda açsam canavar yakınıma spamlanıp kafamı kopartacak falan yani. Hani anladın mı? Evet, Hani gerçekten çok şey yapmışlar. Zor hani olmuş yani. ya ağlamıyorum. Millet şimdi diyecek ağlıyor falan filan, stalker değil mi? Onunla alakası yok. Ya şunu gördük arkadaşlar, bunu da ekleyeceğim size. Ve şeyle görürsünüz. Ben sığınağın içindeyim. Adam üstte, kapının üstünde. Aramızda 3-4 tane duvar var, tamam mı böyle? Adam bana kilitlenip aşağı gelip benimle çatışıyor ya. Yani Süpermen misin oğlum sen? Nereden gördün beni? Evet, AI'ların reaction'ları çok agresif, fazla agresif yapılmış. Evet.
Onur AI'lar falan deyince kendi karanlığa bürüdü böyle. Evet, ekran değiştim bir anda karanlık oldu. Yani ya ben sana şunu söyleyeyim. Hı. AI yazma konusunda şu anda ne derecedesin bilmiyorum. Hani Ya şu an zorlasam orta seviyedeyim. Yani AI kısmında kötüyüm. Genel olarak şeyde çok iyiyim. Hani gameplay develop kısmında ya birçok kısmına çalıştık ama gameplay'de daha iyiyim tabii ki. Genel ondan sonra. oynanış kısmında. Ama hani bu tür şeyler de insanın oynama zevkini Hı hı. katleden şeylerden biri. Yani Tabii ki. giz- gizlilik sekansıydı normalde biliyorsun. Oynadığım Hı hı. sekans. Normalde benim gizlenip gitmem gerekiyordu değil mi? Evet, öyle. Hı hı. Superman askerler Görüşüyle olduğu böyle için orada atıyor. Evet. ondan sonra ben orada çatışmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yani hani bu değil. Deli gibi malzeme harcıyorsun. Medkit gidiyor. Şey gidiyor. Bandaj gidiyor. Durmadan bir radyasyon yiyorsun zaten alkolik oluyorsun. Vodka'yı çak, vodka'yı çak, vodka'yı çak anasını satayım. Ondan sonra Evet. e, şarjörler marjörler harca falan hani böyle. Hani var birkaç bir şey yani. Sünger gibi mermi emiyorlar abi yani. Hı E, hı. Easy'de de bence kolay değildir diye düşünüyorum. Hani e, Tabii yani bu kadar burada ortada bile bu kadar zorluyorsa ya da bilmiyorum belki de uçurum vardır denemek lazım şimdi bilemedim yani. Adamlar zorluk derecesini belki de kolayda harbiden çok kolay yapmıştır. Hani ortada bir anda çok yükseliyordur. Zorda da imkansız gibi bir şey olabilir yani. yani şunu da söylemek istiyorum. Bu kadar fazla NPC'nin olduğu dünyada e, arkada dönen şeyler ne oluyor? Bunu da merak ettim mesela. Hani nasıl işlenebiliyor bunlar? Bunlar şöyle, level stream dediğimiz muhabbet var. Burada bazı asetler, daha doğrusu aset değil de bu işte blueprint veya aktör diyeyim, daha doğrusu öyle olur. Bu aktörler mesela yapay zeka aktörleri diyelim ki haritada belli konumlarda varlar ki var zaten. Sen oraya gitmediğin sürece belli bir alan içerisinde bunlar çalışmıyor. Yani işlemciye veya işte RAM'e herhangi bir yük bindirmiyor. Sadece orada varmış gibi düşünebilirsin. Sen oraya gittiğinde aslında o bölgeyi tetiklemiş oluyorsun ve o karakterler bir anda işte yapması gereken hareketi yapmaya başlıyorlar. Petrol atıyorlar, işte etrafta devreye gezmeye başlıyorlar gibi gibi. Bu şekilde çalışıyor. Aynı anda bütün haritayı tek seferde dinamik oynatmak imkansız. Öyle bir şey asla yok. Hiçbir oyunda yok öyle bir şey. Ya şöyle Ee, sistemler var o yüzden sormak istedim. Şimdi e, hı ben adamla etkileşime giriyorum. Adam beni hı, hatırlıyor. hı İlişki hı. düzeyinde falan filan vesaire. Tamam. Hı Tamam hı, mı? Ondan sonra ben bir daha gittiğimde adam aslında RDR2'de de görmüştüm. Ya yaşlanmış oluyor ya bilmem ne olmuş hı oluyor. hı. Ya işte bacağını kolunu kaybetmiş oluyor falan filan. Ondan sonra. Yani Bu böyle sistemler nasıl işliyor aslında onu da merak ediyor insan. bu şeyle tamamen birkaç yöntem var. En kolayını söyleyeyim yani ilk akla gelenlerden bir tanesi save sistemi. Aslında sen orada karakterle konuştuğunda senin yaptığın tercihler arka planda bir save dosyasına kaydediliyor. Sen oradan uzaklaştığında ve tekrar geldiğinde aslında veya oradaysan da fark etmez. Yapay zeka senin seçtiğin eski seçimleri hatırlayarak sana reaksiyon veriyor. Tekrardan yani senin seçtiğin şekilde sana davranıyor. Eğer tabii ki oyunda da öyle yazılmışsa öyle devam ediyor bu şekilde. Yani RDR2 şey değil. zaten farklı bir dünya zaten. Bütün NPC'ler Red, kendi RDR'de de öyledir. Emin ol yani. kendi Çok hayatını farklı olduğunu yaşıyorlar ya. zannetmiyorum. Bir gidiyorsun adam Hı bina hı. inşa etmiş falan böyle. Yani oradan Evet, evet. uzaklaştığında falan. Ondan sonra. Orada da aynı mantık işliyor. Yani belli bir zaman dilimi var, evet. Eğer orada bir build yapılıyorsa, yani atıyorum bir yapay zeka orada bir şey inşa ediyor. Sen tekrar işte birkaç gün sonra oraya gittiğinde o build'in yapılmış olduğunu görmen şeyi göstermiyor. Yani o yapay zeka gerçekten inşa etti mi? Hayır abi, inşa etmedi. Arka planda belli bir zaman dilimini tamamladığı için sen oraya gittiğinde spawnlanmış olan versiyonunu gördün aslında. Yani bu da bir develop olarak Ya, yavaş şey. yavaş o binanın Hı inşa hı. edildiğini görebiliyorsun mesela. Evet. Yani onu İşte tek söylemeye tek çalışıyorum. aşama aşama. Ondan sonra O hani şekilde yani. vay. RDR2 ne zaman yapıyorsun? Hemen yarın başlıyorum. Klasik şey developerlara sorulan sorular. GTA 5 ne zaman yapıyorsun? Ben neyse bir şey espri yapacaktım da yapmayacağım yani. İyi,
Katıldığın için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Artık Onur'u da zar zor göreceğiz gibi arkadaşlar. Yani özel hayatında birkaç şey var. Hı hı. Kendim de developer'da gelişirsem bundan sonraki bölümleri kendim incelemeye çalışacağım. Ondan sonra tabii Onur kabul ederse gene konuk olarak almak istiyorum kendisini. Hı Ondan hı. sonra. Onun haricinde gene konseptimiz bu. Oyunlarını tanıtmak isteyen, incelemeye maruz kalmak isteyen, gelip de röportaj vermek isteyen arkadaşlar varsa buyursun gelsin. Yani 300-500 kişilik YouTube kanalıyız ama konseptimiz iyi bence. Ondan sonra son olarak toparlarsak bu kadar incelemeden sonra Stalker 2 hakkında ne düşünüyorsun? Hani aklındaki fikrinde ne değişti? Hani bu kadar incelemeye maruz kaldıktan sonra diyelim. Hem oyuncu hem developer kısımlarıyla eleştirirsen sevinirim. Oyuncu anlamında ya ikisi için de aynı şey aslında çok farklı bir şey yok ama oyuncular için bir sene daha bir en azından bu özellikle yapay zeka için bir bug düzeltilmiş bir şekilde çıksa daha iyi olabilirdi. Onun haricinde çok da aslında bir problem yok oyunda. Teknik anlamda güzel yetiştirilmiş. Yani şeyi düşünecek olursak adamlar yani savaş içerisinde olduğu için bir de ona rağmen çok güzel yapmışlar yani. Unreal Engine'den yapmış olmaları da benim dikkatimi özellikle çekiyor. O yüzden develop kısmı bu şekilde. Oyuncular için de dediğim gibi hani bir sene daha geç çıkabilirdi gibi. Hani en azından o kritik hataların giderilmesi adına. Bir Öyle şeyin diyebilirim. bu arada Valorant'ın da Unreal Engine'da yapıldığını biliyor muydun? Tabii evet. Onu da biliyorum. Bir dahakine belki Abi, Valorant'a bir bu arada şeyi merak edenler olabilir. C++ mı işte belki Unreal Engine'de kullananlar işte merak ediyordur. İzleyenler arasında olabilir. Hah, benim C++ bak değinemediğim mı konular. Blueprint mi? Oyunda yani büyük oranda C++ kullanıldığı kesin. Çünkü oyun hani dinamik ve açık dünya bir oyun olduğu için öyle bir oyunu yönetmek yönetimi Özelleştirme tarafında yapmışlar. Kendilerine uygun evet hale getirmişler. Yani ben de öyle düşünüyorum. Evet. yani büyük oranda %90 C+, belki UI'larda Blueprint kullanılmış olabilir o kadar yani öyle söyleyeyim. O şekildedir. Peki biz böyle bir oyun yapmaya kalksak kaç senede çıkar? Ekibine bağlı. Yani ekibin yetkinlik düzeyi, deadline'ın, çalışma düzeninin her şeyi etkiler. Klasik Türk sorusu bak. Biz böyle bir oyun yapabilir miyiz? Biz böyle yani espriye vuruyorum artık hani biliyorsun. Yani Türk oyun sektöründe zorluklar yaşanıyor arkadaşlar zaten. Ya Hmm. bunları ayrı bir video konusu aslında yapmak gerekiyor. Hani aslında Hı ama hı. e, sadece bir developer değil birkaç developer alıp da bu konuyu konuşmak gerekiyor. Evet daha mantıklı olur o. Ondan Özellikle hem sonra Unity hem Unreal almak daha mantıklı aslında öyle bir durumda. böyle bir şey isterseniz Unity ile uğraşan, Unreal ile uğraşan arkadaşlar ulaşabilirler bana. Onur senin de vaktin olursa sen de Hı hı. tabii ki şey yapabilirsin. Bir Hı sonraki hı. videomun konusu bu olabilir. Evet. Elimden geldiğince ışık tutmaya çalışıyorum bu konuları. 5 günde söyleyeceğim. Güzel de bir haber daha vereyim. Valorant Unreal Engine 5'e geçecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Unreal Engine 4 de yapılıyordu. Devam ediyordu. Yani Unreal Engine 5'e geçecek. Yani ufak bir şey vereyim. Onur'dan isteyeyim. Sence ne değişir Unreal Engine 5'e gidince? He? Onu da merak ettim. Yine eski sistem kullanan varsa geçmiş olsun. Yani en az bir GTX 1650 ya da daha üst kartlarda oynamak gerekir oyunu. Yani yine oynatır tabii ki ama sonuçta rekabetçi bir oyun ve yani biraz da FPS almak gerekiyor. 120-150 FPS'ler almıyorsan eğer oyunda rekabetçi bir oyunda sıkıntı yaşatır. O da hani işte GTX 1650 ya da daha üst biraz daha üst kartlarda mümkün. Unreal Engine 5 için söylüyorum Yani bunu. kısacası arkadaşlar GG. Ya evet düşük sistem kullanan varsa biraz sıkıntı yaşamaya başlayabilir o konuda. Yani ben şeyi merak Öyle. ediyorum. Ne tür şeyler yapabilirler? Kaos sistemini mi kullanırlar? Ondan sonra dinamikliği mi kullanırlar? Ne yaparlar? Ne ederler? Hani e, Yok. Ya ben çok değiştireceklerini sanmıyorum çünkü oyun zaten oturmuş, tamamıyla oturmuş bir oyun yani. Hani VFX gerekiyor mu? Hayır. Yani zaten yapılan VFX'ler açıklamada belli. şu. Diyor ki biz Hı, Unreal Engine'deki her şeyi kullandık. 4'teki her şeyi kullandık. Daha hı hı, kullanabileceğimiz bir şey kalmadı. hı hı. Yenilikler yapmak istiyoruz. Bu yüzden Unreal Engine 5'e geçmeyi düşünüyoruz demişler yani. Ondan sonra. Hani Şimdi şöyle Unreal Engine 4'ten 5'e geçerken sağlanan
avantajlar şunlar aslında. Yani developer tarafında avantajlar var. Oynama tarafında avantajlar yok ki. Yani oyuncuya sunabilecekleri şeyleri zaten tamamıyla sunmuşlar. Ha, tabii ki ufak tefek şeyler gelecektir ama hani mesela animasyon ya da VFX ya da işte yapay zeka gibi ekstra bir çok büyük bir özellik gelmiyor. Aksine şöyle bir şey avantajı var. Ona geleyim. 4'ten 5'e geçerken işte animasyonları mesela normalde tek tek girip kemiklerin ismini değiştirerek animasyonları veriyorsun. 4'te de 5'in hatta eski sürümlerinde de bu halen var. 5'in yeni çıkan sürümünde artık animasyonları yaparken böyle eskisi gibi girip amele gibi işte tek tek kemiklere uğraşman gerekmiyor. Yapay zeka desteği de gelmeye başladı. Developerlar giriyor tek tuşla animasyonları bir anda kullanılabilir hale getiriyor. Ya Mesela örnek vermiş olayım. Riot gibi bir firmada da yani Hı şey hı. vardır bence kıyafetin ismini unuttum. Motion capture Motion capture. Hı hı. vardır yani hani Hı bizim hı. gibi amele gibi Ama uğraşmıyordur abi. işte yapım sürecini ciddi oranda iyileştiren bir şey olduğu için 5'e geçmeleri mantıklı ama oyuncu tarafında bir şey değişmez yani. Ya ben şey düşünüyorum. Ekstra. Grafikler level mi atlayacak? Acaba ondan Tabii. sonra Evet. Grafikler zaten. Lümen muhabbetinden şey Hı mi hı. olacak mesela? Hani Hı hı. dinamik şey mi? Hava mı gelecek? Bir şey mi gelecek? Ne olacak? Çünkü öyle bir şeyler var. Hava dinamik değişebilecek diyorlar haritada mesela. Bir anda Hı hı. fırtına, bir Evet. anda bir şey, bir anda bilmem ne. Hani taktiksel şeyi açıyı da değiştirebilecek şeyler getirebileceğiz falan diye duymuştum ben ama doğru mu Hı, yanlış mı evet. bilmiyorum. Dedikodu anlamında da olabilir bu ama Eğer bunu kendileri söylediyse doğrudur. Çünkü evet Unreal Engine 5'te dinamik hava sistemleri var. Şey anlamda hani tool olarak da var. Normal işte HDR anlamında da çok iyi geliştirmeler var ki zaten dediğin gibi özellikle grafiği geliştirecekleri kesin düşünsene bir yani. anda tipi Yansımalar yağmaya falan. başlayacak. Tipi yağmaya başlayacak. Görüşün Hı azalmaya hı. başlayacak falan. O sırada Evet, bunlar evet olabilir. bombayı kurmaya çalışan, bombayı Hı çözmeye çalışan ama dikkatli de olman gerekecek. Skill'lerini ona göre kullanman gerekecek falan filan gibi hı. şey özellikler vesaireler falan. Onun haricinde de hani animasyonlar da daha ileri seviyeye geleceğini düşünüyorum ben. Ondan Hı hı. sonra hani şu anki Valorant'taki animasyonlar iyi olmasına rağmen fizik sistemi daha gelişmiş oluyor Unreal Engine 5'te de hatırladığım Evet. kadarıyla. Evet, Ee, evet öyle. bunun sayesinde de hani oynadığımız animasyonlar, hareketler vesaire daha iyi hale gelecek diye düşünüyorum. Arada LoL'ü de çıkarttım arkadaşlar. LoL nereden çıktı amına koyayım? Arada Valorant'ı da çıkarttım arkadaşlar. Bunu da hani iki ayrı konuyu işledik. Stalker ve Valorant diyelim. Bonus artı bonus şey oldu. Artı bonus olmuş oldu. Daha çok konuşmak isterdim ama Onur'un şu anda projeye dönmesi lazım. Hani gözleriyle bakıyor bakıyor bana. Abi sal beni artık falan diye. Estağfurullah ya. Yani 3 saattir biz uğraşıyoruz şu kaydı almak için. Sesi gelmiyor, sesim gitmiyor. O olmuyor, bu olmuyor. Aksilik üstüne aksilik. Bu yüzden emek var arkadaşlar bu işte. Lütfen abone olun ve like atmayı unutmayın. Destek olun. Oyun çıktığında da ikinci oyunu çıktığında da tekrar bir ben Onur'u almayı planlıyorum. Kendisi bir Evet. tanıtımını yapsın. Ondan sonra bir demo verebiliyorsa demosuna bakalım. Ondan Hı sonra. hı. Ee, teşekkür ederim Onur. Çok çene yaptın. Rica ederim. Kendine iyi bak. Geçen şeyde seni görememiştik. Şu yakışıklı haline bir poz ver de kızlar hasta olsun kardeşim. Son söylemek istediğim bir şey var mı bizim kanaldakilere? Takip edenlere veya izleyecek olanlara. Arkadaşlar destek verin bu sektöre. Destek yok lütfen. Özellikle Türk yapımcılara, indie game'cilere lütfen destek verelim. Evet. Herkes Erzurum değil kardeşim. Bunu anlayın artık. Yani şu oyun yargıdan çıkın. Yani buradan da 2A oyun çıkması biraz zor. Sadece Motion Blur diye bir tane firma vardı biliyorsun. O da arkasında Evet. destek olan bir firma. Yaptıkları oyun Hı çıkıyor hı. o şekilde. Ama bizden GTA Ve bu arada şey de ekleyeyim, o ekipte de hani çok yetkin kişiler var gerçekten, hani sektörde yıllarca çalışmış olan insanlar olduğu için hani o da var. editini yaptığım ve yayınladığım tarih itibariyle artık çoğu sorun çözülmüş durumda. Ama biz 2 hafta öncesinde veya 3 hafta öncesinde bu incelemeyi developer'la beraber yapmıştık. Şu anda sorunların çözüldüğüne dair haberler var zaten. Sorun orada değil. Ya biz keyifli bir muhabbetle beraber incelemesini yapmak istedik. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bunda emek var. Çünkü arkadaşın da zamanı gidiyor, benim de zamanım gidiyor. Emek var bu işte. Teşekkür ediyor ve kendinize iyi bakın.
Ciao. Daha fazlasının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtseniz. Başlıyor cesaretle dolu bir dünya. Kanalımızda buluş.